Astar kumaşı şu şekilde ikiye katladım. Yüzü yüze bakacak şekilde arkadaşlar. Yan parçalardan birini de üzerine yerleştirdim şu şekilde. Etrafını sabunla çiziyorum. Şu şekilde yerini belli ettim. Buradan dikiş payı vererek keseceğim arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde kumaş parçamızın üzerine tabanı yerleştirdim. Dikiş payı vererek tabanı da kestim. Ayrıca astar için ince bir keçe kullandım. Keçeyi de ikiye katladım. Etrafından çiziyorum. Keçenin üst bölümünü çizginin 1 cm altından kesiyorum. Çünkü buraya fermuar girecek. Alt bölümü ise dikiş payı vermeden çizgi üzerinden kesiyorum. Astar parçalarını hazırladım. Astar kumaşın üzerine yan çanta parçasını yerleştirdim. Buradan üst bölümün etrafına sabunla çizdim. Daha sonra bu sık iğne sırasının hizasına çizmiş olduğum sabunu denk getirdim. Çünkü fermuar biraz içeride kalacak. Bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra etrafından alt bölümden sınırı belirledim. Çizdim. Fermuarın başlangıç yeri burası. İşaret koydum. Bitiş yeri de burası. Buraya da işaret koydum. Bu şekilde. Şimdi bu kısma fermuar dikeceğiz. Fermuarı biraz daha 1-2 santim dışarı dikeceğim. Devamında da bu hizaya kadar dikişle kapatacağım. Alt taraf açıkta kalacak. Aynı şekilde diğer parçayı da bu yapmış olduğum gibi işaretledim. Şöyle. Aynen çizdim. Sonra sık iğnesi sırasına getirdim. Daha sonra etrafından ve fermuar yerlerinden işaret koydum. Şimdi fermuarı yerleştireceğim. Bu iç yüz çantamızı açtığımızda içeride kalacağı için şöyle düşünelim. Fermuarımızın dışı üstte kalacak. Yani fermuarın ters tarafı kumaşımızın yüzüne gelecek şekilde yerleştireceğiz. Bu şekilde. Buradan iğneleyeceğim. Ben metrelik fermuar aldım. Ayarlaması daha kolay. Siz istediğiniz fermuarı kullanabilirsiniz. 30-35 santimetrelik fermuar yeterli olacak. Fermuarımın dişleri tam çizgiye gelecek şekilde şöyle iğneliyorum. Bu şekilde bu astar parçasını da bu tarafa iğneleyeceğim. Aynı şekilde işaretlerimi çakıştırıyorum. Şöyle başlangıç yerini belirtiyorum. Tam buraya denk geliyor. Diğer tarafı da buradan iğneleyeceğim. Daha sonra buradan makinenin fermuar ayarıyla dikeceğim. Eğer dikiş makineniz yoksa elde makine dikişiyle de buradan dikebilirsiniz arkadaşlar. Buradan dikeceğiz. Fermuarımızın bitiş yerinden itibaren kalan bölümü de bu köşeye kadar
dikerek birleştireceğiz. Sadece üst kısmı. Dediğim gibi fermuarımızın açılan üst tarafı ters tarafta olacak. Bu şekilde iğneleyeceğiz. Burası iç tarafı. Çantamızın içine girdiğinde bu ters taraf içeride kalacak. Görünen taraf ön yüz olacak arkadaşlar, şu şekilde. Böyle yerleştirelim. Makine dikişini çekelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, çantamızın astarını diktim. Açtığımızda bu şekilde. Şimdi bu ters tarafına keçeyi yapıştıracağız. Şu şekilde. Buraya yapıştıracağız. Diğer tarafına da aynı şekilde yapıştıracağız. Taban bölümüne de bu şekilde yapıştıracağız. Daha sonra da astarı dikeceğiz. Yapıştırmak için ben sıvı silikon kullanıyorum. Akışkanlığını kaybettiği için şöyle bir pamuk yardımıyla sürüyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum keçeyi. Daha sonra dikiş paylarını üzerine yapıştıracağım şu şekilde. Şimdi sıra geldi bu keçe parçasını buraya yapıştırmaya. Fermuar altından kumaş payını kestim. Şimdi keçe parçanın arka tarafına buraya yapışkan süreceğiz ve buraya yapıştıracağız. Hemen fermuarın altından, dikiş payının altından şu şekilde yerleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Bu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, astarları keçelere yapıştırdım. Bu parçaları da yapıştırdım. Dikiş paylarını da içeri doğru yapıştırdım. Şimdi çantamızın üzerine yerleştiriyoruz. Hemen sık iğnenin altına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde yerleştirdikten sonra buradan aralardan batarak dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde yerleştirip dikiş yapacağım.
Tabana da bu şekilde ters tarafına yerleştireceğim. Buradan dibinden elde dikiş yaparak tutturacağım. En sonunda da yan kenarlardan bırakmış olduğumuz iplerle dikeceğiz. Şimdi iğneleyelim. Dikerken tekrar birlikte olacağız. Fermuarı ağız kısmına iğneledim. Şöyle hayalet iplik ya da transparan iplik de diyebilirsiniz. Kullanıyorum. Dışarıdan belli olmuyor arkadaşlar. Buradan dikmeye başladım. İç kısımdan şöyle fermuarı görerek dikiyorum. Buradan sık sık batarak dikiyorum. Şöyle dikişi de göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet sık bir dikiş oluyor. Makine dikişi gibi. Bu şekilde fermuarı dikiyorum. Bu tarafı diktim. Bu kısmı bitirdikten sonra alt kısımları da hemen sık iğnenin dibinden buradan elde dikiyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Daha sonra taban bölümüne geçiyoruz. Bu taban astarını da ters tarafına şöyle yerleştiriyoruz. Buradan el dikişiyle dikiyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yan dikişleri yani tabanı buraya dikerken tekrar birlikte olacağız. Dikmeye devam edelim. Çantamızın astarını fermuarlı bölümünü ağız kısmına elle diktim arkadaşlar. Hayalet iplik kullandım. Bu şekilde. Aynı şekilde alt bölümünü de yine elle dikerek tutturdum. Taban astar parçasında yine örmüş olduğumuz tabana diktim elde. Şimdi birleştireceğiz bu bölümde. Kenarda bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. Buradaki ipimi şu şekilde buradaki bu ilmeğe getiriyorum. Ayracın takılı olduğu. Şöyle. Daha sonra üstten bu ilmeğe batıyorum. İlk ilmeğimiz. Burada da alttan ilk ilmeğe batıyorum. Alt kanadını alıyorum. Şu şekilde. Tutturuyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Üstten. Şu şekilde. Buradaki ikinci ilmeğe alttan batıyorum. İpi sıkıştırıyorum. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Buradan üstten batıyorum. Buradaki ilmeğe alttan batıyorum. İlmekleri sırayla karşılıklı dikiyoruz. Sıkıştırıyorum şöyle ipi. Tekrar yanındaki ilmeğe batıp sıradaki ilmeğe alttan batıyorum. Burada sıradaki ilmeğe batıyorum üstten. Buradaki ilmeğe alttan batıyorum. Sıkıştırdığımızda burada bu şekilde ilmekler gözüküyor arkadaşlar. Dikiş yeri belli olmuyor. Sırayla karşılıklı bu şekilde diğer köşeye kadar dikeceğiz. Sıranın sonuna kadar diktim. Son ilmekleri dikiyorum.
Şimdi bu tarafa geçiş yapacağım. Buradan ilk dilimi buraya kadar dikeceğim. Burada kulp takmak için küçük bir parça öreceğiz. Devam ediyorum. Buradaki en tepedeki ilmeği de alıyorum. Şu şekilde. Buradaki ayraç takılı olan ilmeği de alıyorum. Sıkıştırıyorum. Şöyle karşılıklı getiriyorum. Dikmeye başlıyorum. Aynı şekilde dikmeyi sürdürüyorum. Şu şekilde sıkıştırdım. Son ilmeği dikiyorum. Tam bu direğin üzerindeki ilmek. Burada yine bu direğin üzerindeki ilmeği diktim. Bir kez daha aynı yerden geçiriyorum ipi. Şimdi tığımı alıyorum. Burada son batmış olduğumuz ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Aynı yere batıp bir ilmek alıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 tane daha örüyorum aynı yere batarak. Zincirle birlikte 4 trabzan olacak arkadaşlar. İki zincir çekip dönüyorum. 4 trabzan ördük. Bu boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıp bir yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe battım, bir yarım trabzan. Son kez bir yarım trabzan örüyorum. Tığdaki bütün ilmekleri kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde katladığımızda burada halka geçireceğimiz bir bölüm oluştu. Tekrar ipi iğneye geçiriyorum. Buradan tutturuyorum. Birkaç kez tutturmamız yeterli. Daha sonra ipi aradan yürütüyorum. Kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde halkamızın geçeceği, kulp halkasının geçeceği yeri örmüş olduk. Buradan da bu kenarı diktik. Şu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Diğer tarafta bırakmış olduğum ipi iğneye geçiriyorum bu sefer. Buradan sıkıştırıyorum. İlk ilmeğe alttan batıyorum. Sırayla ilmekleri dikiyorum.
Bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde buradan devam edeceğim. Buraya geleceğim. Aynen burada yapmış olduğumuz gibi toparlayıp bu dilimi dikeceğim. Bu şekilde bir halka için küçük bir parça örüp tamamlıyoruz. Bu şekilde dikmeye devam edelim. Örme ve dikme işlemleri tamamlandı arkadaşlar. Taban bölümünün görüntüsü bu şekilde. Köşeleri, dikişleri. Burada çanta sapını asmak için örmüş olduğumuz küçük bölüm. Bu tarafta da. İçten görüntüsü de böyle. Şimdi bir çanta sapı öreceğiz ve işlemlerimizi tamamlayacağız. 1 metre uzunluğunda örmeyi düşünüyorum. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz arkadaşlar. Çantamızın sapını örmeye başlıyorum. 2 kat ip kullanacağım ve daha kalın uçlu bir tığa ihtiyacımız var. 5 numara tığ kullanıyorum. Başlangıçtan şöyle yarım metre kadar ip dikmek için ayırıyorum. Bir ilmek alıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri birlikte örüyorum. Sağ taraftaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri birlikte örüyorum. Şimdi burada ikişer ilmek oluşmaya başladı. Her ilmek alışımızda bu iki ilmeğe birden batacağız arkadaşlar. Şu şekilde ikisine de batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri örüyorum. Yine bu tarafta 2 ilmek var. Bu 2 ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri örüyorum. Bu şekilde dönerek örelim arkadaşlar. Kordonu örme işlemini tamamladım. Yine başlangıçta bıraktığım kadar bir ip bırakıp ipi kesiyorum. İlmeklerin içinden geçiriyorum. 1 metre uzunluğunda bir kordon ördüm. Şimdi kordonumuzu halkalara dikeceğiz arkadaşlar. Halkanın birini kordona diktim. Şimdi diğer tarafta bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. İkinci halkayı dikeceğim. Şu şekilde halkanın içinden iğneyi geçiriyorum. Buradan şöyle batıyorum. Yine halkanın içinden geçiriyorum. Buradan ilmeklere batarak dikiyorum. Bu şekilde birkaç kez ilmeklere tutturuyorum.
Dikme işlemini tamamladım. İpi aradan yürütüyorum. Şöyle bir ilmek atlayıp tekrar dönüş yapıyorum. İlmeklerin arasından yürütüyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Halkaların ikisini de diktim. Şimdi kordonu çantaya takacağım. Yayı şu şekilde bastırarak açıyorum ve buraya takıyorum. Bu şekilde. Kordonu düzeltiyorum. Diğer yayı da aynı şekilde diğer tarafa da takıyorum. Bu şekilde. Çantamızın sapını taktık arkadaşlar.